Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Oyuncuyuz biz. Türkiye haritasındayız. Hemen şöyle rotamızı göstereyim. Bugün Niksar'dan başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Niksar'dan şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Bakayım. Şöyle. Niksar, Akkuş, Çarşamba taraflarına doğru. Hatta Çarşamba değil de şöyle Salı Pazarı yazan yere, şuraya doğru gidebiliriz. Kaç kilometre bilmiyorum ama şu bol virajlı yolu oynayacağız. Buraya gitmeyi planlıyorum. Bol bol böyle virajla F-Max aracımız olacak. 1.59 beta'dayız. Her araç modu ya da her aracın ses modu çalışmıyor. Ama Engine Voice Records'un sesi, F-Max sesi çalışıyor. F-Max'te 1.59 beta'da çalışıyor. Sıkıntı yok yani. Bunları kullanıyor olacağız. Oyuncuyuz biz harita modunda. Geçen gün zaten çekmiştik biz videosunu, biliyorsunuz. Haziran ilk haftası gibi çıkış yapacaktı. Bir de şeyi ayarlamaya çalıştım. Oldu gibi birazcık kullandım. Oldu gibi bir sıkıntı yaratmıyor gibi. Kafa takip cihazı. Kafa ve göz takip uygulaması, daha doğrusu cihazı demeyelim. Herhangi bir webcam'iniz varsa şöyle görebilirsiniz. Beam Eyes Tracker programımızın ismi. Herhangi bir webcam'iniz varsa, hatta telefon kamerasıyla bile oluyor bildiğim kadarıyla. Bunu kafa takip ya da göz takip cihazı yapabilirsiniz. Ben göz takibini iptal ettim. Sadece kafa takip kullanacağım. Çünkü göz takipte nereye bakarsam bu sefer oraya doğru kafayı çevirmeye başlıyor. Onu iptal ettim. Sadece kafa takip olarak aktif. Şöyle görebilirsiniz ayarlarımızı vesairemizi ben birazcık yapılandırdım. Fena da olmadı gibi. Şuradan hatta videomuzda görebilirsiniz. Bu şekilde ayarladım ben bir kamerayı da. Sadece benim kafamı görecek şekilde, yoksa direksiyonu da birazcık böyle algılayabiliyor. Kafası karışabiliyor. Sadece şöyle hani benim kafamı görsün birazcık yeter. Zaten şuradan da bakın görüyorsunuz, şöyle kafamı sağ sol yapayım. Bak şu an gitti. Niye gitti? Bir şeyden dolayı gitti şu anda mesela. Geldi. Belki de mikrofon araya giriyordur, bilemiyorum. Kamera uzamda kalıyor. Yakınıma alamıyorum. Yakınıma alabileceğim bir noktam yok çünkü. Bir yerim yok. Ta şöyle falan koymam lazım. Burada da olmaz yani. Ama şu an herhangi bir sıkıntı yok gibi. Şöyle gördüğünüz gibi çalışıyor. Steam'de bunun uygulaması var arkadaşlar. Steam'de Beam Eye Tracker olarak arayabilirsiniz. Demo versiyonu da mevcut. Demosunu da indirip deneyebilirsiniz. 3 saat kadar, yanlış hatırlamıyorsam, demosu deneme fırsatı size sunuyor. 3 saat kadar kullanıyorsunuz. Hoşunuza giderse sonra bunu satın alabiliyorsunuz. Sitesi de var. Sitesine gidip normal uygulama olarak da isterseniz indirip yükleyebilirsiniz. Ama ben Steam'den kullanmayı açıkçası daha çok tercih ettim. Steam'den de bunu nasıl kullanıyorsunuz? Önce bunu çalıştırıyorsunuz. Ondan sonra oyuna girecekseniz oyunu çalıştırıyorsunuz. 2 uygulama aynı anda çalışmış oluyor. Herhangi bir şekilde bilgisayarınızı yoran bir sistem değil zaten. Bu şekilde çalıştırıp oyuna girip ondan sonra işte şunu açıp buradan detaylı ayarlarınızı vesairenizi, kalibrasyonunuzu, şuradan kalibrasyon bölümü var. Bunu aktif ediyorsunuz. Kalibrasyonunuzu yapıyorsunuz. Kafa ortalama tuşu normalde Alt C olarak geliyor. İsterseniz direksiyon kullanıyorsanız ona göre de bir tuş ataması yapmalısınız ki herhangi bir şekilde kafa birazcık sapıtırsa falan o tuşa bastığınız zaman tam direkt tırı ortalıyor. Şöyle göstereyim. Oyuna bir gelelim. Mesela şöyle sıfırlayayım. Şu an sıfırladı mesela. Bakın şöyle ayarlayabiliyor. Uzaklık yakınlığı da bu arada algılıyor. Onu da yapabiliyorsunuz. Şöyle. Çok fazla hassasiyetini arttırmadım. Hassasiyetini aşırı arttırırsanız kafayı camdan çıkartıp ta dorsenin olduğu yere kadar bile görebiliyorsunuz. Ama çok abarttığınız zaman bu sefer en ufak kafa çevirmesinde çok hızlı bir şekilde dönüyor. Fazla dönüyor daha doğrusu. Hani belki büyük ekranlarda işe yarar ama birazcık böyle hani küçük ekranlarda çok da iyi bir şekilde çalışmayabilir. Şöyle gördüğünüz gibi bakın kafamı sağa sola yaptıkça bu da bu şekilde çalışıyor. Şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz da. Koltuk ayarlarınızı vesaire yaparsanız isterseniz şu şekilde bile oynayabilirsiniz. Yapılandırıp şöyle istediğiniz gibi. Şu an bence güzel çalışıyor gibi yani. Kamera uzakta olmasına rağmen bence fena da sayılmaz yani. Gayet de iyi algılıyor. Şu an bir problem yok gibi. Mesela atıyorum şöyle kafanız yanlışlıkla kaydı, bir şey oldu, ayarlarınız bozuldu. Atadığınız tuşa bir kere basıyorsunuz, hop kabine ortalıyor. Ama şu an ben kafam yamuk ortaladığım için şöyle yapınca, ben kafamı ortalayınca bu sefer diğer tarafa bakmaya başladı. Tekrar basıyorum, hop böyle ortalamış oluyor. Sizler de Steam'den
dediğim gibi demosunu indirebilirsiniz. Video açıklamasına ben linkini bırakırım. Oradan deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle klavyemizi kenara alalım. Hemen şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Oh. Ses çok yüksekmiş. Sesi kısalım. Tamamdır, böyle iyi. Haydi bakalım yolumuza çıkalım. Güzel bir rotamız var. Kafa takiple de ilk defa kullanıyorum desem yeridir. Çünkü az önce bir girdim, denedim biraz. Onun dışında oynamadım. Önceden bir kafa takip cihazı kullanıyorduk ama kulaklığımızın bir tarafına takıyorduk onu. Bir şöyle bir çubuk gibi. Allah, burada şey varmış ya. Tümsek varmış kenarda. Neyse, tepesine çıktık indik artık, yapacak bir şey yok. Şuradan çıkışımızı yapalım. Dorseyi makaslamaktan bir kurtarabilirsek inşallah. Heh, tamam. Şöyle sağıma... Allah! Oğlum niye durmadı lan tır? O kadar da freni kökledim neredeyse. Evet, haydi bakalım. Tekerimize taş değmesin. Şuradan bir çıkalım. Virajlarda falan iyi olur diye düşünüyorum. Böyle döneceğim yere doğru en azından kafamı çevirdiğim zaman daha rahat görürüm diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi şu an sanki okey gibi ya. Evet, güzel de çalışıyor. Maşallah maşallah. Düzgün çalışsın da sıkıntı yok. Bizi algılayabilsin. Dayı ben bir geçeyim mi? Sen araya giriyorsun ama bak, sinyal verdim yarım saat önceden. Evet. Haydi bakalım. Yollar bu arada bayağı virajlı gözüküyor. Bakalım, dediğim gibi kafa takip cihazıyla da, uygulamasıyla daha doğrusu diyelim. Cihaz demeyelim de, çünkü laptop kameranızla bile yapabilirsiniz. Herhangi bir kamera olsun yeter yani, bilgisayara bağlı. Uygulama onu görsün, algılasın yeter. Sadece kalibrasyonunuzu işte düzgün yapıp ayarlarınızı tam iyi yaparsanız gayet temiz çalışacaktır diye düşünüyorum. Gibi. Mesela bak, dönüşlerde hiç böyle sağa sola. Bu arada bunu aktif ettiğiniz zaman, bunu yüklediğiniz zaman oyunda sağa sola bakma tuşları çalışmıyor kabin içinde. Mouse bile çalışmıyor. Mouse'la bile sağa sola bakamıyorsunuz. Bilginiz olsun. İptal etmeniz gerekiyor. Oyun içinde ayarı vardır yoktur onu bilemiyorum. Ben bulamadım açıkçası. Çünkü bir baktım, kurcaladım, bulamadım. Çünkü bu harici bir uygulama. Herhangi bir cihaz değil. Şimdi bununla alakalı cihazlar var biliyorsunuz. İsmini hatırlayamadım şimdi de. Bilenler muhakkak vardır, yorumlara yazabilirler. Hatırlayamadım şimdi. Göz takip cihazı var. Bir tane öyle meşhur hatta ismi. Tobi'ndi yanlış hatırlamıyorsam ya. Tobi olması lazım. Onun mesela bilgisayarınıza taktığınız zaman oyun içerisinde onun ayar menüsü falan geliyor. O aktif oluyor, açılıyor falan. Ama bunda o bölümü açmıyor mesela, uygulamayı yükleseniz de. Virajlarında maşallah var hakikaten.
Dayı artık bir vites küçülteceksin mi? Arabayı boğdu da boğdu. Yükümüz 24 ton. Ondan da birazcık sıkıntı yaratıyor gibi. Dayı sollayamayacaksın. Niye çıkıyorsun? Zaten viraj her yer. Zaten sıkıntılı virajlar. Önünü görmüyorsan çıkmayacaksın kardeşim. Bak sollanamaz diye çizgiler var burada. Ne çıkıyorsun? Hop, yolun ortasında ağaçlar var. Alo. Oğlum bunların ne işi var burada? Elimi algıladı mesela, aşağı doğru baktı bir. Ha, sonradan hani tekrardan topluyor kendini. Oh, güneşin vuruşuna gel. Sağ sol yaptıkça bir şişeler devriliyor gibi sesler de geliyor. Onları da yapmışlar. Akşam mı oluyor ya? Ben saati sanırım ayarlamamışım. Yan ekrana bak. Oyunda da kafa dönüyor. Allah! Ne oldu lan düz yolda giderken? Haydi! Ne oldu oğlum? Görünmez bir şeye mi çarptık? Ne oldu? Buradan aşağı inebilir miyiz? Dur bakayım. Vallahi indim. Yalnız baya görünmez duvar gibi bir yere mi çarptım ben? Nereye çarptım ya? O niye öyle oldu ya? Ne oldu öyle? Altını mı vurduk? Arkadaş, oyundaki her aksaklık benim başıma geliyor ya. Evet, bayağı akşam oluyor oyunda.
Döndükçe gelen seslere bak. Dayı niye duruyorsun? Geçeriz. O kadar da durmanın anlamı yok. Neyse gündüzden geceye geçmiş olduk. Bu da ayrı bir şey oldu yani. Güzellik oldu. Ha gayret. Bak böyle dönüşlerde mesela direksiyondan sağa bak, sola bak. Sonra tekrardan döndürürken ileriye bakmaya çalış falan. Zor oluyor gerçekten. Hani yanda ekstra bir kontrolcün olsa kolay olur ama direksiyon üstünden yapıyorsan döndürürken zor oluyor. Yani düz giderken problem değil tabii ki. Ama uygulama iyi olmuş yani. Ekstra bir cihaz kullanmaktansa, kulaklığın bir tarafına bir cihaz takıp kullanmaktansa falan, onun piliyle miliyle uğraşmaktansa hemen hemen her bilgisayarda kamera var. Laptoplarda, masaüstü bilgisayarlarında falan hani çoğu kişi bir webcam kullanıyor. En kötü ihtimal hiçbir şey yoksa telefonlu webcam yap yani. Öyle de kullanabilirsin. Bence mantıklı bir uygulama olmuş. Nasıl kapanacak lan bu, silecek. Şuradan şöyle yapsak. Haydi. Tuşla da çalışmıyor. Hah. Tamam şimdi oldu. Snowy Moon filtre programı var biliyorsunuz. Grafik modu değil o. Bir program sonuçta. Filtre programı desek daha iyi olur. Onun gecesinde ilk defa oynuyoruz bu arada.
Hadi yavrum biraz basın be. Ulan virajlarda zaten gidemedik daha doğrusu. Bari buralarda basın. Şöyle sağ sol yapınca bile kabin içinde sağa sola gidebiliyorsunuz. Nereden abi? Şöyle sağ. İleriden kelebekten çıkacağız galiba. Yani Ünye, Samsun bu taraftan devam. Bak yine ses yok bu arada. Aracı stop edip çalıştırınca da ses geliyormuş bu arada. Öyle yazan arkadaşlarımız olmuş. Ben geri yüklemeyi tercih etmiştim. Ses gelmişti. Şimdi deneriz bakalım. Oluyorsa. Stop ederiz, çalıştırırız şimdi düz giderken. Aynen ama korna da yok. Şimdi şöyle yapalım. Boşa atayım. Stop edeyim. Çalıştırayım bir daha. Ya gelmedi. Demek ki olmuyormuş o. Kornaya... Ah geldi şimdi. Ama sinyal yok. Korna yine gitti. Olmadı. Yemedi. Yalnız gece görünümü falan da güzel ha. Yani güzel duruyor. Oğlum öyle fren yapılır mı? İnsan mısınız siz? Bak. Yanımdaki karavandan müzik sesi geliyor bu arada. 1.59 beta'da trafik seslerine güncelleme gelmişti ya, onunla alakalıymış o. Geçen diyorum ulan bir yerden bir müzik geliyor. Şimdi bizim şuradan dönmemiz lazım. Neydi? Salıpazarı tarafına. Herhalde burada bir göbek vardır diye düşünüyorum. Evet var. Şuradan döneceğiz. Bize kırmızı mı yanıyor? Dokunduk mu araca? Dokunmadık herhalde, bakayım. Birazcık geriye alayım ama. Dokunsak dörtüsünü yakardı ya, dokunmamışız. Dayı yürüsene be.
Ha bak şu oyunun trafiği var ya. Ben de onunla birlikte giderim yani, ne yapayım? Nereye gitti hiçbir fikrim yok arabanın. Kim? Önümde değil. Muhtemelen bir yere savruldu kaldı orada. Bak görüyorsunuz değil mi? Yani şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi. Evet, Salı Pazarı. Yolun sonunda artık ne vardı? Benzinlik vardı, bir şey vardı. Oraya doğru gidelim. Ha, otogar varmış. Aynen, sağ tarafında otogar varmış ama daha yolun ilerisi var. Dur bakalım nereye gidiyor. Yol bitti lan. Yerde yolun sonunda bir benzinlik var sadece. Ama yol dışında gözüküyor o da. Bayağı yol bitti şu an. Itemimiz varmış. Neyse buraya girelim. Bilmiyorum daha gidiyor mu da. Deneyelim mi şansımızı? En fazla haritadan aşağı düşeriz. Göbek. Soldan nereye veriyor yol abi? Burada bir gizli yol mu var? Ne var oğlum burada? Ya da gidiyor gidiyor bitiyor. Çarşambaya gönderiyormuş tekrar. Bayağı gizli yol sayılır yani. Dayı ben göbek içindeyim yani. Sen beni beklemen lazım yani. Biz benzin istasyonuna girelim.
Ya da şöyle benzin istasyon içinde bitirelim ya. Dur şöyle yapalım. Gel geri. Benzin istasyonunun aydınlatmasıyla bitirelim hatta. Şöyle. Tamam böyle kalalım. Oh! Ne güzel parladı. Aynen böyle. Kontağımızı açalım. Tamam. Hop bak yakınlaşınca böyle oluyor. Çıkalım dış kameraya. Aynen böyle. Aynen büle. Evet arkadaşlar. Merak edenler varsa dediğim gibi uygulamayı Steam'den bulabilirler. Hatta şöyle bakayım. Bir daha göstereyim. Beam Eye Tracker ismi. Ben video açıklamasında linkini bırakacağım. Steam linkini. Hatta sitesinin de linkini bırakabilirim. Dediğim gibi Steam'den demosunu indirebilirsiniz. Steam'den de alabilirsiniz. Almak isteyenler varsa. Ama ekstradan kendi sitesinden de alabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza harici program olarak da yükleyebiliyorsunuz. Sadece ETS, ATS değil. Hemen hemen tüm oyunlarda neredeyse kullanılabilecek bir sistem. Farming Simulator'da da kullanırsınız. Assetto Corsa'da da kullanırsınız. Formula 1'de de kullanırsınız. BeamNG Drive'da da kullanırsınız. İstediğiniz hemen hemen her oyunda çalışabilecek bir sistem yani. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben size beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.